Merhabalar sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Yeni haftayı konuşmak üzere tekrar buluştuk. 7-13 Şubat 2022 haftasını konuşuyoruz. Bakalım sizler nasıl başlıyorsunuz? Sizler aslında işinize odaklı başlıyorsunuz arkadaşlar. Belki bu dönemde sosyal çevrenizde, yani yakın çevrenizde bir iş yapıyorsunuz, ona odaklısınız ya da sosyal medyada bir iş yapıyor olabilirsiniz. İletişim sektöründe olabilirsiniz ya da kısa seyahatlerle alakalı bir iş yapıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Eğitim sektöründe de iş yapıyor olabilirsiniz. Yani tamamen aslında bu konulara odaklı başlıyorsunuz. Fakat aslında burada köklü bir dönüşüm de var. Belki işinizin olduğu yerde zaten Şiron olduğu için orada sert bir enerji de var Plüton'dan gelen. Belki bir iş bırakma durumu söz konusu olabilir bu hafta sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Fakat bunun yanında Boğa burcundaki Uranüs'ten burası çok güzel bir destek alıyor. Belki sizin işinizi bırakmanız ya da değiştirmenizle alakalı eşinizden çok güzel bir destek gelebilir. Bu tabii ki eşi olmayan arkadaşlarım için yakın çevrelerinden, iş çevresinden bir destek, bir teklif ya da böyle bir durum olabilir. De işinizle alakalı belki birkaç eğitim ya da kurs almak istiyorsunuz. Bu konuda size çok güzel destekler geleceğini gösteriyor. Jüpiter'e bu güzel açı Jüpiter'e de ve Neptün'e de bir destek attığı için ben aslında daha çok böyle yatırımlar ya da daha çok hobilerinizle alakalı yeni gelişmelerin olacağını ya da ana işinize çevireceğinizi düşünüyorum. E, Jüpiter'in burada çok güzel açıları var. Demek ki sizin ikinci evinizin yöneticisi olduğu için buradan güzel paralar kazanabilirsiniz bu hafta. Neptün de var işin içinde. Demek ki burada gerçekten köklü bir dönüşümün evresindesiniz arkadaşlar. Bir iş değiştirme, hobinizi ana işiniz haline getirme gibi durumlar söz konusu. Bu arada Ay da zaten Uranüs'te orada kavuşum halinde neredeyse. Demek ki buradan çok güzel bir destek alacaksınız. Merkür şu anda sizin 3. evinizde. Evet, Merkür'ün biraz sert açısı var aslına bakarsanız. Tekrar bir bakmak istiyorum. Yok, Merkür'ün sert bir açısı yokmuş. Eşten gelen çok güzel haberleri gösteriyor. Ee, ve sizin 11. evinizin yöneticisi olduğu için aynı zamanda burada parayla alakalı, yine sosyal çevreyle alakalı güzel gelişmeler, teklifler alabileceğinizi göstermiş. Tabii siz burada iş hayatınızla alakalı yeni bir yapılanma evresinde olduğunuz için bir şeyleri oturtmaya çalışıyorsunuz. Belki de şu anda işinizle alakalı umduğunuzu da bulamıyorsunuz ve bu yüzden belki de hobilerinize yöneldiniz. Ve burada tabii ki Jüpiter ile Neptün'ün bir arada olması burayı çok güzel, mistik bir havaya çeviriyor. Çok mutlu eden bir durum bu size. Fakat burada size uyarım, çok yanılsama halinde de olabilirsiniz. Gözünüz boyanabilir. Tabii ki arada bir böyle kendimizi çimdiklememiz gerekecek. Çocuklarla alakalı da özellikle burada güzel durumlar, sizi mutlu eden durumlar olabilir. Bebek sahibi olabilirsiniz mesela. Fakat dediğim gibi aynı zamanda Neptün'ün de orada olması burada bazı hayal kırıklıklarına da sebep olabilir arkadaşlar. İşler umduğumuz gibi, gördüğümüz gibi gitmeyebilir. Şimdi desteğe de soralım. Bakalım durum nasıl Akrep Burcu arkadaşlarım için. Bir iş teklifi gelebilir arkadaşlar size. Ateş ikilisi. Burada yeni kontratlar, yeni ortaklıklardan bahsediyor. Hava beşlisi. Fakat bu kontratı yaparken çok fevri olma diyor. Haliyle şu anda zaten
hala Merkür Retrosu var. O yüzden çok da fevri karar vermemek gerekiyor arkadaşlar. Size aslında çok güzel paralar var. Fakat bazı beklenilen haberlerin gecikmesi sebebiyle birazcık sıkıntı olabilir. Belki parasal konularda biraz gecikmeler yaşanabilir ya da işinizle alakalı bazı gecikmeler olabilir. Bu durum birazcık canınızı sıkabilir görünmüş. Çok güzel bir atılım yaptığınızı görüyorum. Ya bir işe başladınız. Burada hani kendi çabanıza yarattığınız bir durum söz konusu aslında. Evet, belki de iş kaynağının bitmesiyle alakalı bir durum var burada. İşte burada çok fevri olma diyor. Hemen işten ayrılmayı düşünme diyor arkadaşlar. Destekleriniz çok muazzam bir kere. Onu söyleyebilirim. Yeni iş teklifleri de gelecek size bu arada. Veya başvurunuz onaylanabilir. Ve bu verdiğiniz kayıp sizi aslında çok da üzmeyecek. Çünkü şifalanıyor. Yani bir şekilde ya eşten ya bir iş teklifinden, bir destekten kaynaklı olarak bu durumun şifalanacağı gösterilmiş arkadaşlar. Yani huzurlu bir hafta sizi bekliyor diyebilirim. Sadece işiniz şu anda mevcut çalıştığınız bir işiniz varsa orada bir kayıp verebilirsiniz. Ama sonrasında şifalanacak. Yani çok da öyle üzüntüye değer bir şey olmayacak. Duygusal hayatınız için bakalım. Evet, baş rahibe ve fareler. Aslında kötü bir hissiyat var şu anda ilişkisi olan arkadaşlarım için. E, Sanki bir şeyler saklanıyor gibi hissediyorsunuz ya da aranızda kopukluk olduğunu, sizin her şeyi bilmediğinizi, böyle hissiyatlarınız olabilir arkadaşlar. Yani bolluk bereketle alakalı bir takım blokajlar var. Evli olan arkadaşlarım özellikle. Sürpriz hiçbir şeye mahal vermiyorsunuz. Aslında siz ne olup bittiğini çok net bir şekilde biliyorsunuz. Sadece ortada konuşulmadığı için birazcık sıkıntılar oluyor diye görüyorum. Evet, yani çok net. Bazı arkadaşlarım da belki bir uzaklaşma yaşıyorlar partnerlerinden bu dönemde. Şimdi bu konuyla alakalı, sizin duygusal hayatınızla alakalı bir şans doğacak size. Düzeltmeniz açısından çok güzel bir e, şanslı bir evrede olacaksınız arkadaşlar. Yani evet, bu saklanan durumlar var sizden ve bunu siz biliyorsunuz. Bunu siz biliyorsunuz arkadaşlar. Sadece ortada konuşulmayan durumlar olduğundan dolayı e, birazcık sizin canınızı sıkıyor görünmüş. Bir destek alıyorsunuz siz. Bir yakınınız olabilir, anneniz olabilir, kayınvalideniz olabilir. Örnek veriyorum tamamen. İlişkiyi toparlamak adına bir destek de alabilirsiniz bu evrede. Bu arada eğer ayrılık yaşadığınız, şu anda görüşmediğiniz bir kişi ise bu partneriniz, bununla ilgili de bir haberleşmeniz olacak ve burada bir birleşmeniz söz konusu olacak diye göstermiş arkadaşlar. Hayatımda kimse yok diyorsanız sizin için de seçelim.
Yeni bir fırsat vermeye korkuyorum diyorsunuz belki de. Hayatınızda kimse yok mu? Emin misiniz? Yani belki de ayrıldınız ve birbirinize öfkelisiniz ama birisi var. Özellikle bu kişi ayrıldığınız eşiniz olabilir. Yani resmi olarak ayrıldığınız, çünkü eş kartlar çıktı burada. Bu kişiyle tekrar bir birleşme görünüyor arkadaşlar. Yani ekstradan sıfırdan bir kişi değil de şu anda hayatınızda, kafanızda, gönlünüzde olan bir kişiden bahsediyor. Bu kişiyle bir birleşmeniz söz konusu. Evet, bu haftaki açılımımız da bu şekilde arkadaşlarım. Tekrar yeni açılımlarda görüşürüz. Blogumu da ziyaret edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.